Çeiko Atölye'ye hoş geldiniz. Bu hafta tam simetrik bir ağaç yapacağız. En çok sorulan sorular genellikle ağaçla ilgiliydi. Bunu anlatarak bu sefer yapalım dedik. Neler kullanacağız? 3 milim cam boncuklarımız var. Burada yaklaşık 3 renk yeşil tonu ve beyaz var. Böyle çiçek açmış bir bahar ağacı gibi olmasını istediğim için bu şekilde karıştırdım. 0,40 milim telimiz var. Yeşil olarak kullanacağım. Kahverengi çiçek bandımız var. Kahverengi çiçek bandını bulmak biraz zor. Hep soruyorsunuz nereden alıyorsunuz diye. En son valla Trendyol'dan buldum aldım. Çıkamıyoruz ama malum pandemiden dolayı. Biraz zor bulması ama bulunuyor. Yine burada NA kablolarımız var. 9 tane kullanacağım ben. Ölçelim bakalım. Yaklaşık 30 santim uzunluğunda 9 tane NA kablo, 1,5'luk kablo kullanacağım. Evet, tıbbi bez flasterimiz var. Ağaçlarda olmazsa olmaz. Bunu kullanacağız. İşte dallarımız da bu şekilde hazırlanıp böyle 3 tanesi bir araya getirilerek kullanacağız. Bayağı bir miktar bunlardan yapmak gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle 81 tane yaptım diye hatırlıyorum ama İnşallah bir hata yoktur. Şimdi şunu ve hep beraber yapalım. Ağaçlarda genelde dalları bu şekilde hazırlıyoruz. Ağaçları çalışmak aslında kolay. Yalnız çok miktarda yapmak gerekiyor. Ama eliniz alışsın istiyorsanız ağaç yapın. Sürekli aynı şeyi yaptığınız için yaptığınız işin kalitesi de düzeliyor. Alıştırma yapmak için ağaç yapmak çok güzel. Evet, boncuklarımız burada. Telimiz burada. Bunun çok renkli olduğu sizi korkutmasın. Tamamen tesadüfi olarak geçiyor tele. Ve çok hoş bir görüntü yaratıyor. Bence ağaçlarda birkaç renk, yeşil bile yapsanız birkaç ton yeşil kullanmakta fayda var. Böyle gördüğünüz gibi tesadüfi geçiyor. Ve çok güzel de bir görüntü yaratıyor. Tabii küçük bir cetvelimiz var mutlaka. Hep ölçerek kullanıyoruz. Hep söylüyorum. Yaklaşık bir 12 santim kadar bir boşluk bırakıyorum. Bu destek telimiz. Bu da işleyen telimiz. Boncukların olduğu kısım. Ve her yaprağı 2 santim boncuktan yapacağım. Bu şekilde. Fark ettiyseniz çapraz getirdim. Ki boncuklar birbirini tutsun, kaymasın diye. Çiçek yapımında en büyük sıkıntı tel o kadar iyi sıkıştırılmalı ki boncuklar oynamasın. Böyle sıkıştırıyorum. Tırnağımla bu kısmı tutup. Ve hiç boşluk kalmayacak kadar. Bir kere döndürdüğünüzde bu böyle durması lazım. Hadi bilemediniz. Üçüncü de durması lazım. Daha fazla boşluk varsa, kapanmıyorsa boşluk, mutlaka geri sökün. Bu şekilde. Ve tekrar yapın. Sıkıştırın. Yaklaşık 10-12 kere çevireceğim. Yaklaşık burada bir 2 santimlik dal boyutu bırakacağım. Gösterelim. 2 santim kadar. Yine 2 santim boncuğumu açıyorum. Yaklaşık 1 santim kadar boşluk bırakıyorum. Buraya tırnağımı böyle dayıyorum ki boncuklar gelmesin. Ve boncukları şu şekilde çapraz getiriyorum. Ve işleyen teli çekerek sıkıştırıyorum. Ve gerisi zaten serbest döndürme yapıyorsunuz. Şimdi işleyen telimi karşı tarafa alacağım. Aldım. Yine 1 santim kadar boşluk bırakacağım. 2 santim ölçeceğim. Çapraz getireceğim boncukları. Ve bu şekilde bir üçlü yaptık.
Yaklaşık 10-12 kere döndüreceğim. Burada 1,5 santimlik gibi bir dal boşluğu bırakacağım. Yine 1 santim kadar uzakta tutacağım elimi. 2 santim ölçeceğim ve çapraz getireceğim. Karşı tarafa alıyorum teli. Bu şekilde ağacın dallarını oluşturmaya devam ediyorum. Her dalı 9 tane yaprak yapıyorum. Şöyle teli birbirinden ayrı tutmaya özen gösteriyorum. Böylece daha rahat kıvrılıyor ve bombe yapmıyor. İşçiliği daha güzel oluyor, öyle söyleyeyim. Görüntü güzel oluyor. Yine karşı tarafa aldım. 1 santim boşluk bıraktım. Ne kadar çok dal yaparsanız ağaç o kadar zengin durur, gösterişli durur. Şimdi ben tam simetrik bir ağaç yapacağım burada. Ama siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kanalda da başka videolar var. Simetrik olmayan ağaçlar var. Farklı şekilde dalları yapılmış olanlar var. Evet, dalımızın bir tanesini daha hazırladık. Buradan da kesiyoruz. Evet, böylece 3 tane dal yaptık. Bunları böyle şu kısımlarının üst üste getirip birleştireceğim. Şu şekilde. Bunları birleştireceğim. Bunlar çünkü çok olduklarında daha hoş gözüküyorlar. Gördüğünüz gibi bu bol tonlu yeşilde böyle farklı ışıkta farklı yansımalar veriyor. Şimdi böyle şu üçlü olarak 27 tane var elimde. Tekli de 81 tane var. Hep bu kaç tane diye soruyorsunuz. Onun için söylüyorum. Bundan sonra montaj aşamasına geçeceğiz. Kahverengi bandımızı alalım. Çiçek bandını hafif böyle çekerek kullanıyoruz. Böylece yapıştırıcılığı daha aktif oluyor. Elin ısısıyla da aktifleniyor. Biraz geriden başlayarak sarıyorum. Şimdi en uca bir tanesini ekleyeceğim. Şu şekilde göstereyim. Dalı tam uca gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum ve sarıyorum. Şimdi buraya bir dal daha ekleyeceğim. Yaklaşık burada ne kadar boşluk bıraktım? 3 santim gibi. 3 santim gibi boşluk bıraktım. Buraya bir dal daha ekleyeceğim. Üçünün birleştiği yerden monte ettim ve çiçek bandıyla onları sıkılaştırıyorum. Yine bir 3 santim kadar boşluk bıraktıktan sonra tam karşısına, ikinci dalın tam karşısına bir tane daha yerleştiriyorum ve sarıyorum. Tamamını çiçek bandıyla kaplamayacağım çünkü gerek yok. Birleşim kısmına kadar kaplayacağım. Elimizde böyle bir dal oldu. Diğer 9 tane dalı da, diğer 8 taneyi de aynı şekilde yapacağız. Biraz geriden başlıyorum çiçek bandına.
Neden ilk önce çiçek bandıyla montajını yapıyorum? Çiçek bandıyla montaj yapıldıktan sonra tel hareket edebiliyor. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. O şekli vermek için bu kısmı çiçek bandıyla yapıyorum. Direkt alçıyla yapmıyorum. Mesela bunu bu şekilde kıvırabilirsiniz. Bozulmaz. Şimdilik düz olarak kalmasını istiyorum. Şekil verirken ağaç bittiğinde şekil vereceğim. Evet, ikinci dalı da ekledim. Üçüncü dalı da ekledim. Evet, bu şekilde bütün dallarımızı yaptık. 9 tane dalımızı. Şimdi bunları üçlü daha kalın dallar haline getireceğiz. Onun için de bez flaster kullanacağız. Bunların yapıştırıcısı çok güçlü, çok zor açılıyor gerçekten. Evet, şu böyle üçlü dal haline getireceğiz bunları. Bakın bu şekilde. Bu üçlü dalları daha en sonda bir ağaç haline getireceğiz. Toplayacağız. Bu tam simetrik bir ağaç olacak. Bunu çok sıkarak dallar oynamayacak gibi yapmak gerekiyor. Bayağı bir güç kullanımı istiyor. Çünkü bant da çok zor açılan bir bant. Bu aşağı kısmını özellikle bantlamadım. Bunları şu şekilde ağacın alçının içinde oynamaması için açacağım. Böylece alçı içinde daha iyi duracak. Hatta bu böyle düzgün yaparsanız altını dimdikte şu şekilde dikte durabilir. Çok az bir alçı gerektiriyor böylece. Hani derin bir saksının içine alçılamak gerekmiyor. Daha geniş alanda tutuyor. Aynı ağacın kökleri gibi düşünmek lazım. İşte ağacımız bu şekilde hazır oldu. Bunu ben alçalayacağım. Sonra da gövde kısmını beraber yapacağız tekrar. Ağacımızı bu şekilde alçıya aldık. Şimdi bu gövde kısmını yapacağız. Onun için şöyle hafifçe dalları ayıracağım. Ama tamamen açmıyorum ki alçı olmasın diye. 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir şey olacağını görebiliyorsunuz herhalde. Böyle tatlı bir şirin bir bahar ağacı olacak. Buraya 2-3 kaşık kadar alçı aldım. Perletli sıvı alçısı kullanıyorum. Her zaman söylüyorum. Şöyle boza kıvamına gelecek kadar iyice eriterek su ekliyoruz.
iyice çözülmesini bekliyoruz alçının. Böyle hafif yoğun bir boza kıvamı hazırlıyoruz. Şimdi gazlı kompres. Bunu eczaneden alıyoruz. Söylemiştim daha önce. Bunun rulo halinde olanları da var ama ben şimdi çok kalınlaşsın istemiyorum. Böyle küçük bir bahar ağacı olsun. Taze bir şey olsun istiyorum. Ağaç olsun. İyice bunu alçıya batırıyoruz. Gazlı bezi açıyoruz. Ve aşağıdan başlayarak ağacımıza sarıyoruz. Bu şekilde bir tane daha yapacağım. Alt kısmının biraz daha fazla kalınlaşmasını istiyorum. Kalan alçıdan da şu kısımlara elimle süreceğim. Fırçayla da olur. Elinizle de yapabilirsiniz. Şöyle döndüreyim. Bu şekilde hiç bantları gözükmeyecek şekilde kapatıyoruz. Ve bunu tekrar kurumaya bırakıyoruz. Sonra da boyayacağız. İşte ağacımız kurudu. Alçaladıktan sonra bir gün beklettik. Şu anda durumu bu şekilde. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi 2 kat boya ve 3 kat da vernik atacağız üstüne. Ne kullanıyorum? Akrilik boya kullanıyorum. Kahverengi akrilik boya kullanacağım. Ve yine su bazlı parlak vernik kullanacağım. Bu ikisini kullanacağım. Boyaya 2 kat atacağım. 3 kat da vernik atacağım. Bayağı uzun sürüyor. Kurudukça atmak gerekiyor boyayı. Bu şekilde boyayı alıyoruz. Nemlendirilmiş bir fırçayı, sulu değil nemli bir fırçayla, eski bir fırça olsun çünkü bazen küçük alçı parçaları takılabiliyor, fırçayı da rezil ediyor. Bu şekilde hiç beyaz yer kalmayacak şekilde her yerini boyayacağız. Sonra bir 10-15 dakika kadar kurumasını bekleyeceğiz ve tekrar bir kat daha atacağız. Çünkü bazen boyamış olsanız bile tekrar alçıya emiyor boyayı ve tekrar beyaz, hafif bir beyazlama oluyor. Onun önüne geçmek için 2 kat boya, dediğim gibi 3 kat da vernik atacağız. Şimdi ben bunu boyayacağım. Sizinle de son halini paylaşacağım. En çok sorulan bu gövde kısmıydı ağaçların. İlk çektiğim videolardan birinde bunların hepsini umarım anlatabildim. Bu kısmı da yine kahverengi boyayacağım. Ama bu şart değil, illa kahverengi olacak ya da işte şu renk bu renk olacak. Sizin ağacınız. Mor da yaparsınız. İsterseniz sarı da yaparsınız. Ben ağaç gibi, böyle bir bahar ağacı gibi görünsün istediğim için bu şekilde boyadım. Ama sizin ağacınız, sizin hayal gücünüz, istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bu şekilde boyuyoruz.
Unuttuğum başka bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olun lütfen. Artık burada bırakıyorum. Dediğim gibi 2 kat boya ve 3 kat vernik atıyoruz. Burayı da aynı şekilde boya. İsterseniz buraya deniz kabukları, küçük taşlar süsleyebilirsiniz ama ben üstündeki şu yeşil tonlardan vernikten sonra yapıştırıcı sürüp üstüne atacağım. Sanki böyle yapraklar dökülmüş gibi oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Ama siz bambaşka bir şey de yapın. Buraya küçük küçük çiçekler de yapıp koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Son halini dediğim gibi tekrar sizinle paylaşacağım.